Merhabalar sevgili Aslan ve kartlar dağıldı. Hoş geldin sevgili Aslan Burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Değilsen bile Arkadaşlar aslanlarda bakar mısınız yani? Ciddi bir mücadele var ve aileni ilgilendiren konular ile ilgili bir mücadele var. Bir şeylere karşı kılıcını o kadar çok çekmişsin ki hani sert bir tutum sergilemişsin. Ve hani böyle çevrendeki herkesi korkutma noktasına gelmiş gibi bu. Korkutmak demeyelim de yani aslında ben burada şöyle gördüm. Mücadeleden de ziyade giriş yapamadan direkt yoruma başladık bu arada. Mücadeleden de ziyade aslanlardı arkadaşlar. Hani böyle dışarısı savaş alanı ama Aslan Burcu hani bu saatten sonra çok da umurumda değil gibi bir enerjiye geçeceksiniz. Yani bunu gösteriyor. Hani benim için önemli olan tek şey sevdiklerim ve beni koşulsuz sevenler. Gerçekten aile bildiklerim, aile olarak gördüklerim ve sahip çıktıklarım, bana sahip çıkanlar. Şimdi burada bazılarınızın aile içerisinde mücadele etmesi gereken konular olabilir. Miraslı konular varsa buralarla ilgili verdiğiniz mücadeleler gözüküyor açıkçası. Çok bilgili olabileceğin ve kendi haklarını sıkı sıkıya savunabileceğin, aynı zamanda hani dışarıda bir kavga ortamı olsa bile ya da içinde bulunduğun durumda bir kavga, bir tartışma gibi bir kaos ortamı gibi durum olsa bile hani burada o kadar çok hani hiç umurunda değil gibi yani. Hani hiç umrunda değil gibi yani kendi değerini bulma noktasına gelmişsin. Yani bazı şeylerin ne kadar illüzyon olduğunu da fark etmişsin aslında. Yani burada aslanlarda çok enteresan bir fark ediş aldım arkadaşlar. Bakalım nedir diyelim. Buraya bir tane kaynak yapmış. Şunu çıkartalım. Aslan Burcu için gelecek olan mesajlar nelerdir diyelim bakalım. Bakın yine aynı kart geldi. Demek ki arkadaşlar bazılarınız evleniyor olabilirsiniz. Bekar olanlar için evlenmek, kendi yuvanı kurmak gibi konular söz konusu olabilir. Aile ile ilgili konular yine aynı şekilde. Bakın yine 10 serisi. Kartların hepsini bir açalım. İmparatoriçe gayet güzel. Bazılarınızın bir kadın figürüyle olan sorunu, anne ile ilgili olan sıkıntılar, problemler varsa bunların düzelmeye başlayacağını gösterdi aynı zamanda. Eğer bir kadın figürüyle, bir hanımefendiyle bir sıkıntınız varsa iş ortamı olabilir, oturduğunuz yer olabilir. Bunun da düzeleceğini gösteriyor ama şimdi İmparatoriçe para kraliçesi ne oluyor diyorum yani. Bakalım bir nedir diyelim. Şimdi sevgili Aslan Burcu arkadaşlar geçtiğimiz 10 hafta, 10 ay hatta bazılarınız 10 yıldır gerçekten böyle sıkı bir mücadele vermiş olabilirsiniz Aslan Burcu. Hani yüklerin, sorumlulukların o kadar çok fazla ki aile içerisinde halledilmesi gereken konular, aile kurmak, sevdiklerin, senin ailen, aile şirketi, kendi şirketin, kendi işin ya da bir aile şirketinde çalışmak. Yani böyle tüm bunları kapsayan konulardan bahsediyor. Ve burada hedefe ulaşmak için hani öyle bir çile çekiyorsun ki Pusat filmi vardı ya, Fuat Ergin'in yazdığı bir şey vardı. Zafere giden yol bu çile kutsal diye. Yani aslanlarda direkt onu aldım. Zafere giden yol bu çile kutsal diyorum sana Aslan Burcu. Hani burada şimdilik yani şu anın enerjilerinde özellikle 10. ay senin için çok önemli olacak. Önümüzdeki 3 aylık süreç, 3 haftalık süreç senin için çok önemli olacak. Sanki böyle bir şeylerin yüzmüşsün kuyruğuna gelmişsin. En ballı ve en tatlı yerinde o meyveleri yiyeceksin gibi düşün yani. Şimdi şu an için hedeflerini göremiyorsun, önün tıkalı, yükün çok ağır, sorumlulukların çok fazla. Göremiyorsun ama nereye gittiğini ve nereye gitmen gerektiğini biliyorsun. Yani hissel olarak da bu sana geliyor. Üçlü vadeler çok önemli. Bak üçlü vadeler, onlu vadeler, 10. ay, 3 hafta, 3 ay. Ailevi konular, para konuları, kariyerin, işbirlikleri, ortaklı işler özellikle ayın 8'i, 18'i, 28'i bu çok kısa bir tarih arkadaşlar. Temmuz 18, Temmuz 28. 11 Temmuz'da dinleyeceksin. 2025 11 Temmuz'da dinleyeceksin. Ağustos ayı aynı şekilde 8, 18, 28 artı eksi olarak kalabilirsiniz. Burada bereketinin artmasıyla ilgili, sıkıntıların çözmeyle ilgili hareketli bir sürece geçiş yapacaksın ve eş zamanlılıklar gelecek ama
şöyle bir durum. Özellikle iş, ya ben çok iş aldım ve pek çoğunuzda ailenizi de ilgilendiren konular. Hani belki az önce bunlarla ilgili örnek verdim, tekrar etmek istemiyorum o yüzden. Buralar ile ilgili beklediğin haberlerin gelmesi. Beklediğin bir haber var. Seni gerçekten büyük bir berekete uğratabilecek. Yani burada şok oldum diyebilirsin. Burada şimdi Aslan Burcu özellikle arkadaşlar sanatla ilgili konuları olan arkadaşlarım, yetenekle ilgili müzik, resim, saz sanatçısı, söz sanatçısı herhangi bir şey olabilir. Sanatın herhangi bir dalı olabilir. Bana göre zaten her şey bir sanattır. Burada bunlarla ilgili yetenek, zekanı kullanmak da olabilir mesela. Yani bir fikrin, bir projen vardır. Hani onu yapsam gerçekten şunu yapacağım dediğim bir konudan bahsediyor. Ve görünür olmak, sosyal medya, yurt dışı ile ilgili işler, aynı yani eş zamanlı işler, bir hız, bir hareket, beklediğin haberlerin gelmesi. Burası gayet güzel. Aslan Burcu. Bereketten bahsediyor. Bak şimdi öncesinde bir bereket gelecek. Verdiğin vadelere de çok dikkat et. 8'li vadeyi de söylemiştim hani ayın şu tarihi gibi. Dikkat et ve sonrasında diyor ki hani sen bir seviye daha atlamış olacaksın, yani 10'dan 11'e geçiyor olacaksın. 11'e geçerken de ya da işte 9'dan 10'a geçiyorsun. Onu yaşıyorsun, onu yaşarken de 11'inin tecrübesi de sende olmuş oluyor gibi. Umarım burayı anlatabildim. Hani o bereket geliyor. Bereket geldikten sonra da sağlamlığını ortaya koyuyorsun. Yani hani yerime ulaştım, evime ulaştım, yuvama ulaştım, ait olduğum işe, mesleğe ya da konuma ulaştım. Artık onun bereketini yemeye başlıyorsun. Hani şöyle düşün, yani işte şöyle düşün, tamam. Evin var, gitmen gereken bir evin var. Çalışıyorsun, çabalıyorsun, evini buluyorsun, evine yerleşiyorsun, eşyalarını alıyorsun, her şey oluyor. İşte orada yemeğini yiyorsun, vaktini geçiriyorsun falan neyse. Sonrasında oradaki kalıcılığın artıyor gibi düşün. Yani ben buradayım demek, ortaya çıkmak, görünür olmak, mesleğinde, işinde, bunu söylemeye çalışıyorum aslında. Asa altılısı, bunlar çok sevdiğimiz hareketler arkadaşlar. Ve burada diyor ki sevgili Aslan Burcu, bir bağlantı oluşturacaksın. Yani gerçekten güçlü, seni güçlendirebilecek bir bağlantı. Yine altılı vadeler senin için çok önemli olacak. Kariyer hayatınla ilgili bir başarı, takdir görme, onaylanma, o kalben hissettiğim bir şeye ulaşmayla ilgili de çok güzel bir mesaj verdi. Asa yedilisi yine geldi. İşte bak bu, şimdi buraları zaten tam olarak oturtacağım. Sırasıyla tekrar bir üzerinden geçiyorum. En başta söylediğim etki, bak ne kadar karıştırırsam karıştırayım gelen kartlar yine geliyor arkadaşlar. Hiç şaşmaz. Aslanlardaki şu durum çok hoşuma gitti. Siz bir şey öğrenmişsiniz arkadaşlar. Yani herkesin süresi... Şimdi tarotun özelliği ne biliyor musunuz? Zaman kavramı diye bir şey olmadığı için olaylar, sen hani öğrenmen gereken şeyi öğrendiğinde bir yıl içerisinde olabilecek şeyi bir aya düşürebilirsin. Ya da işte bir ay içerisinde olabilecek şeyi bir yıla uzatabilirsin. Kendi öğretilerine göre. Yani herkesin bireysel süreçleri farklıdır. Aldığın algıya göre, yani kendi farkındalığına göre farklılık gösterir. Zaman dediğimiz şey de aynı şekilde. Ama neticede olacak olan şey bellidir. Tamam mı? Hani sen gittiğin yoldan eminsen. Ufak tefek düşmeler, kalkmalar olabilir ama neticede olacak olan şey bellidir. Burada ben şunu aldım aslanlarda. Hani öncesinde sorun ettiğin şeyleri, sorun ettiğin sıkıntıları, problemleri çok da fazla sorun etmeyeceksin gibi. Yani hani ben bunu boşuna mı büyütmüşüm ya da işte buna boşuna mı, yani bu hani sanki gerçekten bir illüzyonun içindeydin. Olaylar sana çok farklı gözüküyordu ve şu an çok farklı gözükecek gibi. Gerçekliğe uyanacaksın gibi. Pek çok Aslan Burcu arkadaşımda iki gelir kapısı elde etmek var arkadaşlar. Ama burada para kralı, zaten para kraliçesi de gelmişti. Bunlar en sevdiğimiz kartlar. Hani bir özgürlüğe uçuş var. Kontrolümü elime aldım, özgürlüğe uçuyorum dediğim bir durum var. Şimdi burada özellikle Temmuz ve Ağustos ayında bak seni hem zirveye taşıyabilecek hem de kalbini, ruhunu iyileştirebilecek güçlü bir enerji dalgası gelecek hayatına. Bu çok güzel.
Kendi ışığını sakladığın yerden çıkma vakti diyor. Kendi ışığını saçma vakti, cesaretle kendini yeniden sahneye koyma vakti diyor. Ani gelişmeler olacak, bunları çok fazla şaşırmamaya dikkat et ki şaşırmayacağın da bir zaman olacak aynı zamanda. Burada seni yeniden doğurabilecek etkinin içerisinde olmak. Bazılarınız o kadar çok ezilmişsiniz ki arkadaşlar. Hani yüklerden yürümeyi bırak, doğrulamıyorum bile. Doğrulmaya kalksam ayaklarımda ağrılar hissediyorum dediğim bir durum var. Uzun süredir beklediğin ama görmezden geldiğin engellerinin çözülmeye başladığını göreceksin. Yani bu sana evrenin en güzel hediyesi olacak. Hani sanki çektin, mücadele ettin, devam ettin. Buna rağmen yanlış bir şey yapmamayı... Arkadaşlar şöyle bir şey. Şimdi sen yanlış bir şey yaparsın. Şöyle düşün. Yanlış ilişkiler mesela. Ya da işte yanlış işler gibi düşün. Onu yapıyorsun mesela, bir sıkıntı yaşıyorsun ya. Aa, ben bu sıkıntıyı yaşadım, şimdi ödülü gelecek, böyle bir şey yok. Bazıları bu şekilde de bakıyor çünkü. Böyle bir şey yok. Sen o sıkıntıyı yaşadın. Onun cezasını çektin. Oradan alman gereken dersi almayıp yine aynı şekilde devam edersen aynı şeyleri tekrar yaşayacaksın. Yani bu şekilde bakanlar var, çok enteresan. Böyle bir şey değil. Hani bir hata yaptın belki bilmeden. Yanlış bir yaşam biçimi, yanlış ilişkiler, yanlış iş, neyse. Bunu örnek vermek için söylüyorum. Aslanlar için söylemiyorum. Orada sen bir ceza çektin. Sıkıştın, mobbinge uğradın, işte işsiz kalma gibi sıkıntılarla yaşadın falan. Ama arka tarafta yapmaya devam ettiğin kötülükler var mesela. Kötü düşünceler var, yaptığın kötülükler var. Bakın, örnek vermek için söylüyorum. O sıkıntı geçmiyor. Hani o an o bulunduğun yerde geçse bile başka yerde aynı şeyi tekrar yaşıyorsun. Önemli olan o hatandan ders almak. O olaydan ders almak. Peki bunu da burada söylemiş oldum. Burada şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Engellerin çözülmeye başladığını görüyor olacaksın. Hani hediye dedik ki oradan geldi. Bu sana evrenin bir hediyesi olacak. İş arayan aslanlar varsa uzun süredir beklediğin bir iş teklifi, beklenmedik bir görüşme olabilir. Çalışan aslanlar için yeni bir proje, terfi, gelir artışı, yeni bir anlaşma, yeni bir sözleşme söz konusu olacak gibi gözüküyor. Ve burada kendi işini yapanlar, sosyal medya, internet, topluluklar içerisinde kendini gösterme ile ilgili, yeni bir kazanç kapısı oluşturma ile ilgili güzel etkiler altında olacaksın. Burada cesur olmak, cesurca atlamak, kendini saklamamak çok önemli olacak senin için. Ve diyor ki bir şeylerin zamanı artık geldi. Bazılarınız belki gerçekten ben deliriyor muyum gibi şeyler de yaşamış olabilirsiniz. Liderlik enerjin çok yüksek olacak ama ben daha çok sağlamlık da aldım. Sanki Aslan Burcu bir şeylerden ders almış. Yaptığı veya yapamadığı pek çok şey kendisinden kaynaklı veya dış etkenlerden kaynaklı, hiç fark etmez. Bundan sonra çok daha sağlam adımlarla atacak gibi. Sağlam, yani şunu düşünebilir Aslan Burcu. Hani toprak etkisini çok çalıştıracak. Yani önündeki 15 yıl, 20 yıl garanti olsun benim için gibi bir düşünce yapısına girebilir. Öfke patlamalarından uzak dur. Ani öfke patlamaları yaşayabilirsin. Özellikle bu önümüzdeki 8 hafta, bazılarınız için 10. aya kadar, bazılarınız için 8. aya kadar çok böyle taşkınlık gösterebilir. Bunlara karşı dikkat et. Ve burada hak ettiğin değeri almak için kendine inanmanın zamanı geldi diyor aslında Aslan Burcu. Şimdi burada aşk hayatıyla ilgili de çok az da oraya değinelim. Uzun süredir iletişim alamadığın birinden ani bir adım gelebilir. Özellikle bu kişi toprak grubuysa, su grubuysa, çok az da yay burcu var. Yay, aslan, boğa, başak burcu var. Birazcık da su grubu var ama yengeç var. Arkadaşlar, bu burçlardan haberler bekleyenler varsa özellikle. Yani bu şöyle bir şey, aslanlardaki aşk enerjisi, sana cesaret verebilecek bir flörtün ya da bir ilişkinin hayatına girmesi. Yani böyle kalbini çok hızlı bir şekilde arttırabilecek. Yani enerjiyi arttırabilecek ve kalbini arttırabilecek. Belki yeni bir tanışma, ilişkisi olmayanlar için, ilişkisi olanlar en başta da söylediğim gibi evlenmek, aile olma ile ilgili böyle etkiler altına girebilirsiniz Aslan Burcu. Bakalım.
Ya burada zaten bir zafer aldık yani. Hani neticede bütün yüklerinden özgürleşmek var. Son aldığımız kartla hani özgürleşiyorsun. Artık hani o atın üzerinde özgürce gidebiliyorsun. Zafer ilan ediyorsun. Atın üzerinde zafer ilan ediyorsun. Yine atın üstündesin. Hani bir uçuşa geçmek var. Bazılarınız at binmeye başlayabilirsiniz. Atlara ilginiz çok artabilir. Belki var, şu anda da bilemiyorum. Kadersel bir karşılaşma, ruhsal bir bağlantı, rüyalarında aldığın mesajlara da çok dikkat et. Burada açık olma ile ilgili çok güzel mesaj aldım arkadaşlar. Gerek hani aşk hayatın olsun, gerekse genel hayatın olsun. Kalbini, ruhunu, isteklerini, hissettiklerini kapatmak değil de bunları yaşamak ve açmak için varsın. Ve bu konuda ben seni destekleyeceğim diyor. Şimdi burada bazılarınız yine önümüzdeki 10 gün, Ağustos ayının 10'una kadar olan süre içerisinde enerji akışından dolayı kendini birazcık hani bedeninde birazcık yorgunluk hissedebilirsin. Kalp çarpıntıları olabilir, sırt, bel bölgesinde ağrılar olabilir. Ani olarak hani böyle enerjilerinde düşüşler olabilir. Bir yükseğim, bir alçağım gibi. Geceleri uyurken aniden uykundan sıçrayabilirsin mesela. Rüya görürsün, rüyadan uyandığında çok yorgun kalkabilirsin. Bunlara karşı birazcık dikkat et. Ruhsal temizlik sürecine girmek de çok önemli olacak senin için. Meditasyon yapmak, doğada vakit geçirmek, bunlar sana oldukça iyi gelecek dedi. Ve nefes çalışmaları. Peki bunun üzerine kart almaya gerek yok. Bir de şuradan alacağım arkadaşlar. Bakalım başka ne gelecek diyelim. Aslan burcu arkadaşım için gelecek olan mesajlar nelerdir? Ya kaderini yaşamaya başlıyorsun artık Aslan burcu. Bu çok güzel. Sanki kaderin ya da yaşaman gereken güzellikleri bir türlü yaşayamamışsın gibi ve hep önünde engeller olmuş gibi. Bu her anlamda. Yani aslında zorluk olarak gördüğümüz şey de bir nevi ya zaten her şey bir öğretidir. Kader yani yazı. Kaderini yaşamaya başlayacaksın. Ve burada kendini göstermek çok önemli. Kendini gösterdiğin tüm alanlarda kader çarkı. Bakın kader. Kendini gösterdiğin tüm alanlarda başarılar sana geliyor olacak. Ailenden destek, arkadaşlarından destek, aile gibi gördüğün kişilerden destek. Kalbinin şifasının artması, hayatının yenilenmesi. En beklemediğin anda gelecek olan şok gelişmeler. Kendi tahtına oturmak. Yani burada imparatoriçe kendi tahtındadır. Para kraliçesi kendi tahtındadır. Para kralı kendi tahtındadır. Kendi tahtına oturmak ve yanına da kendi tahtına oturan birini almak. Aşkla ilgili de çok güzel gelişme olacağını düşünüyorum ben arkadaşlar. Tam senin gibi sana yakışır şekilde. Yani aslana nasıl bir partner yakışır arkadaşlar, öyle düşünün. Şans ve doğru zamanlama, artık kaderini yaşamaya başlıyorsun ve şanslı doğru bir zamanlamaya doğru geçiş yapıyorsun dedi. Dediğim gibi ben yine hani vadelerden bahsediyorum ama o hani herkesin, hani en başta bir şey söylemiştim ya. Attığın adımlara göre, kendi hayatında aldığın derslere göre düzeltmen gereken bir şey varsa, belki sadece halletmen gereken evraklı bir işin vardır, işinle ilgili. İnsanlarla ilgili iletişiminde sıkıntın vardır. Yapmaman gereken bir hata, dediğim gibi bakın ilişkilerden bile örnek verdim. Hala yapmaya devam ediyorsundur ve kendi sürecini kendin zora sokuyorsundur. Bakın yönlendirilmeye ihtiyacınız var arkadaşlar. Yani pek çoğunuz kendinizi çok fazla böyle bir boşlukta ve kaybolmuş gibi hissediyorsunuz. Yönlendirilmeye ihtiyacım var dedi sevgili Aslan burcu. Peki şuradan bir tane daha alalım. Hayata katılma cesareti gelecek diyor sevgili Aslan burcu. Bir adet de buradan alalım. Aslan burcu için gelecek olan mesajlar nedir diyelim. Kararlar, eğer vermen gereken bir karar gecikirse endişeler, ego, yanlış seçimler ve inançlar, başkalarının düşünceleri ruhuna sızmaya başlayacak diyor. Ve ruh eşi, gerçek aşk sana doğru geliyor. Yeni bir spiritüel aşka hazır ol dedi Aslan burcu. Bakalım. Arkadaşlar bazılarınızda şöyle bir durum var. Sosyal medya aracılığıyla biriyle tanıştıysanız ya da aklında, kalbinde, gönlünde biri varsa, bir türlü birleşemediysen,
O kişiyle yeniden bir iletişime geçmek ve bir şeyleri başlatmak olabilir. Hani şöyle düşünmüş olabilirsin. O kişi benim ruh eşim olabilir mi acaba? Konuşmuşsundur. Yazdığı bir kelime ya da söylediği tek bir söz sana yanlış izlenim oluşturmuş olabilir. Orada sen bir şeyleri yanlış anlamış olabilirsin Aslan Burcu. Yeniden o kişiyle bir bağlantı olabilir. Çünkü iletişimle ilgili temalar çok aktı. Bu kişi senin gibi ateş grubundan ya da toprak grubundan olma ihtimali çok yüksek. Coşkuyla atla gerisi gelecek. Zaten o başlatma enerjisi, coşku hayatına akacak demiştik. Dünyana ışık ver. Etrafındaki her şeye ve herkese ışık ver. Bil ki o ışık senin dünyana yansıyacak diyor. Sevgili Aslan Burcu, enerji okumam bu şekildeydi. Buraya kadar geldiysen, abone değilsen abone olmayı unutma. Çünkü arkadaşlar 100.000 olduğumuzda ücretsiz danışmanlık hediye edeceğim. Çekiliş yapacağız. Her şey güzel kalbine göre olsun. Zorun kolaylaşsın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kal.